8'e sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki konuğumuz ortodonti uzmanı Profesör Doktor Mehmet Oğuz Öztoprak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Sizler de iyisiniz. Bizler de iyiyiz, sağ olun. Teşekkürler hocam. Hocam diş hekimliği anlamındaki teknolojik gelişmeleri ve yeni tedavi yöntemlerini bizlere aktarır mısınız? Evet, tabii ki. Tıbbın diş hekimliği kolunda teknolojik gelişmeleri belki en hızlı kullanan ve adapte eden bölüm diş hekimliğidir. Çünkü biz diş hekimliğinde 3 boyutlu yazıcıları kullanıyoruz. Protezler yapıyoruz. Diş implantları yapıyoruz. Diş kayıplarında uzuvlar yapıyoruz. 3 boyutlu tasarlamayı ve mimariyi ve bilgisayarı hemen ilk kullanan estetik de olduğu için diş hekimleri oluyor. Tabii bunun yanında bizim dijital ölçüleri eskiden hamurlarla ölçü alıyorduk. Artık bir kamera 3 boyutlu taranıyor ve 3 boyutlu bilgisayar programına aktarılıyor. Orada bir tasarım yapılıyor, gülüş tasarımı yapılıyor ve orada 3 boyutlu robotik kollar sizin dişlerinizi tasarlıyor. Hemen hızlı bir şekilde ve hatasız bir şekilde alınan ölçüyle hatasız bir şekilde dişler yapılabiliyor. Eskiden o ölçülerin büzüşme payları, hata payları hepsinin bir hatası payı vardı ve biz bunu kullandığımız zaman anlayabiliyorduk yıllar içerisinde. Ama şimdi teknolojinin gelişmesiyle, 3 boyutlu tomografi sistemlerinin gelişmesiyle, implantlara bile biz artık hiç dikişsiz yapıyoruz navigasyon yöntemiyle, tomografide. Bunları tabii ki diş hekimliğinde artık teller yapılmıyor, ortodontide şeffaf plaklar 3 boyutlu olarak yine girdi. Birçok aparatlar, apareyler vesaireler hepsi artık tarih oldu. Daha yeni nesil tedaviler, daha yeni nesil işte porselenler, daha yeni nesil dolgu ajanları daha uzun ömürlü ve daha hatasız uzun kullanımlara yol açıyor ve çok ağrısız, sızısız, artık korkusuz hale gelecek şekilde getirdik. Bunun için teknolojiyi sonuna kadar diş hekimleri kullanıyor. Evet. Dijital ölçümlemenin avantajlarını biraz vurgulayalım mı hocam? Tabii dijital eskiden biliyorsunuz bu hamurlarla biz ölçü alırdık. Kocaman bir hamuru karıştırıp işte silikon veya alginat esaslı malzemeyi kocaman bir kaşıklarla ağzımıza ısırtıp bir müddet beklememiz gerekiyordu. Tabii bu da herkesin kabusu oluyordu. Özellikle o ölçü malzemesi birazcık boğaza kaçtığı zaman. Çok mide bulandırıcıydı. Evet, mide bulandırıcı. Ondan sonra yani hani o ciddi manada gözlerinden yaş gelecek şekilde ciddi manada zor bir işlemdi. Yani tabii bu işlemi artık biz böyle hamurlarla boğaza kadar kaçacak şekilde, nefes almayı zorlaştıracak şekilde bir hata payı da olabiliyordu. O alginatın bir büzüşmesi oluyordu. Oldu mu olmadı mı konusu oluyordu. Evet, yani tekrar kontrol. Ölçü almak da zor bir iştir yani. Ölçüde en ufak bir yerde çıkmaz. O zaman hani yapacağınız diş oturmaz. Evet. Yani o dişin oturmaması, teknisyene defalarca gidip gelmemesi o ölçü hatasıdır aslında. Ölçünün bir miktar alındıktan sonra beklememesi lazım. Hemen dökülmesi lazım. O alçının çok düzgün dökülmesi lazım. Yani buna o kadar fazla hata payı vardır ki o dişinizin oraya milimetrik oturmaması için. Mutlaka da yani %90 bir tane böyle bir hata payı yakalanır ve o diş evet güzel olduğu gibi bile olsa bir yerden bir açıklık olsa yani kullandıkça o içeriden yiyecek artıkları, tükürük artıkları girer. O dişinizi kaplama olan dişinizi çürütür mesela. Bunu siz kullandıktan sonra anlarsınız. Dijital ölçüde böyle bir şey yok. Dijital ölçüde hata payı diye bir şey yok. Çünkü milimetrik olarak yani orada dişin bütün yüzeyine gezdirdiğiniz zaman orada zaten çıkmayan veya görmeyen yer hemen uyarı veriyor, yanıyor, sönüyor. Artık o dijital ölçüyü kameralarla yani bir çocuk bile alabilecek şekilde öyle bir kamerayı tutar nasıl fotoğraf çekersiniz bir de üst üste çektiği için makine uyarıyor zaten siz. Hani bu olmadı bu ölçü bir daha oradan geç vesaire şeklinde. Aynı gün içinde alınabiliyor değil mi hocam? 5 dakika. 5 dakika. Taramanız en fazla 5 dakika alt üst. En ufak mide bulantısı olmuyor. Ağrısızı olmuyor. Ağzı çok fazla açmak zorunda kalmıyorsunuz. O örtü refleksleri olmuyor ve hatasız ölçü alınıyor. Olmadı diye bir şey yok. Olmadı diye bir şey yok. Olmadı diye bir şey yok. Hata payı yok. Zaman kaybı. Zaman kaybı yok ve biz onu tabii ki eskiden teknisyene bir aracı gelir, kurye gelir, götürür. O bir zaten bir gün gitmesi, gelmesi vesaire. Bu bir tuşa basıyoruz, mail atılıyor direkt. Teknisyenin önüne artık teknisyenler de artık tasarımcılar ve porselenciler diye ikiye ayrıldılar. Tasarımcının önüne gidiyor. Artık teknisyen de değil, tasarımcı diyoruz biz ona. 3D tasarımcı yüze göre fotoğraflar çekiliyor.
yüze göre ilk önce bir oturtturuyor dişleri. Dişlerinizi yüzünüzde bitmiş halini görüyorsunuz. Beğenirseniz hocam, tabii evet. ve biz bunu artık ne yapıyoruz? Teknisyen de dijital bir robotik makineye gönderiyor. Robotik makineye biz artık o kadar hassas ve milimetrik işliyor ki o sizin dişinize birebir hiç açıklık olmadan oturuyor. Ve en ufak bir aralardan işte açıklık, o kaplamanın altının çürümesi, kullandığı zaman hassasiyet, alttaki dişin kanal tedarisine gitmesi vesaire gibi şeyler olmuyor. Bu çok büyük bir avantaj ve bunu işte 10 günde, 15 günde yapılırken 2 günde biz hastamızın ağzına takıp istediği şekilde gülüş dizaynı da yapılacak şekilde bir hani sürpriz olmadan çok büyük dişler olabiliyor mesela takılıyordu eskiden içine sinmiyordu ama biz baştan gösteriyoruz işte bitmiş halini ona da onay veriyor hastamız. O çıkıyor geliyor takılıyor herkes mutlu bir şekilde uzun yıllar kullanılabilecek şekilde uğurluyoruz. Evet. Hocam peki diş kesimi yapılmadan laminaların ve protezlerin avantajları nelerdir? Şimdi biz Kesim eskiden yapılmadan. evet. Çok fazla diş keserek yapıyorduk çünkü bizim materyallerimiz kalındı. İlk önce bir metal dökümü oluyordu. O metal dökümün üzerine bir porselen dizmek gerekiyordu. Onun bir kalınlığı vardı. Onlar bir kalın olduğu için ısırdığınız zaman yükseklik olmaması için dişi fazla kesmek zorunda kalıyorduk. Ama şimdi teknoloji gelişti. Nasıl gelişti? Artık bizim bir metal kullanmamıza gerek yok. Empress dediğimiz veya lamina dediğimiz tamamen biz özel makinelerle ya da o kazıma makineleriyle sadece mine yüzeyini taklit edebilecek çok fazla dişi kesmeden protezler yapılabiliyor. İncecik oluyor ama sağlam ve dayanıklı oluyor. Bu şekilde olduğu zaman diş 2 katmandan oluşuyor. Bir mine yapısı vücudumuzun en sert tabakasıdır. Bu mine tabakasını kaldırdığımız anda dentin tabakası gelir. Sarı ve çok hızlı çürüyebilen ve o vücudumuzun o kabuk gibi mine tabakasından o koruyucu kabuğunu aldığımız anda orası çok çabuk çürüyebilen, hassasiyet ulaşabilen bir tabaka olur. İşte bu mine tabakasını biz tamamen kaldırmadığımız, kesmediğimiz noktada, o koruyucu kabuğunu kesmediğimiz noktada hafif inceltip ince bir protez yaptığımız noktada dişlerinizin ömrü kısalmıyor, uzuyor. Uzuyor. Ve çok estetik sonuçlar. Altında metal olmadığı için bir gri yansıma olmuyor. Çok estetik sonuçlar oluyor. Dişi kestiğiniz zaman iğne bile yapmanıza gerek yok. Çünkü diş kesmeyi çok az bir hale getiriyoruz. Diş kesilmeyince hassasiyet olmuyor. O dişler hassasiyeti olmadığı için kanal tedavisine gitmiyor, ölmüyor vesaire olmuyor. Onun için diş kesimi çok kabustur. Bilenler, yaşayanlar yaşamıştır. Fazla bir diş kesildiği zaman o hassasiyet olur, o diş kanala gider, hızlı bir şekilde çürür. Altından tam olarak hermetik oturmadığı zaman, ölçü hatası olduğu zaman altından çürük oluşumu, bakteri oluşumu, bakterilerin gideceği yollar vesaireler falan filan. Gerçekten biz artık o sistemde bir şey yapmıyoruz. Dişleri kesmeden incecik kalınlıkta olan metalsiz protezler mine tabakasını yok etmeden, hassasiyet oluşturmadan, dişleri öldürmeden ve dişlerin ömrünü uzatarak lamina dediğimiz yaprak porselenler, gülüş estetiği, lamina eğer ki 4 tarafı birden olacaksa o zaman Empress dediğimiz özel ince cam seramikler kullanılıyor. Artık metalin üzerine şeyler yığıp kalın bir protezler yapılmıyor veya köprüler, porselenler o şekilde yapılmıyor. Hocam peki 3 boyutlu görüntüleme ve navigasyon yöntemi ile yapılan dikişsiz implantların avantajları nelerdir? Evet, bu da son derece yeni bir teknoloji. Biz artık implantları biliyorsunuz ameliyat etmeden, kemiği açıp görmeden, o kemik nerede onu görmeden, oraya nereye koyacağımızı görmeden eskiden yapamıyorduk. Ama şimdi ne yapıyoruz? Tomografi çekiyoruz. Tomografide 3 boyutlu çeneyi dijital ortamda elimize alıyoruz. Kemik nerede? Onu ameliyat etmeden dokuyu sıyırıyoruz, görüyoruz. Ve orada kemiğin nerede olduğuna bizim navigasyonda araçlarımızda sağa dön, sola dön gibi, çevir. rotayı çevir gibi şeyler var diyor. Frizi tutacağımız yerde birazcık sağa çevir, sola çevir, canlı görerek orada tam implantı nereye yapacaksak hiç ameliyat etmeden tam noktasına getiriyoruz. Orada görüyoruz ekranda görerek, navigasyon yaparak veya bir splint kullanarak, guide kullanarak o guide'larla birlikte tam yapılacak yere bir ufak delik oluyor. Bırt diye buradan açtığınız zaman en ufak ağrı, sızı, kanama, implant sonrası şişlik,
hassasiyet, hiçbir şey olmaz. Ve 5 dakikadan kısa bir sürede implantınızın kemiğin içine yerleştirilir. Ve bittikten sonra da dolgudan daha kolay bir şekilde implantınız bitmiş olur. Evet, ve dikişsiz. Ve dikişsiz olur ve son derece tam yerine de koyduğunuz için orada da bir hata payı olmuyor. Bir hekim hatası, el hatası vesairesi olmuyor. Teknoloji artık el hatasını ortadan kaldırmaya yönelik çalışıyor ve bunu kaldırdığınız noktada o hekimin yaptığı en ufak bir el milimetrenin onda biri yaptığı müsaade etmiyor ona da. Evet, bir hata orada kemikten dışarı çıkmasına ve o diş implantı kaybetmenize sebep olabilir. Aslında çok hassastır o el ayarı. Onun için ona müsaade etmediği noktada sizin hata payınız da milyonda birin altına iniyor. Çok güzel. Hocam peki şeffaf plaklara bir önceki programlarda biz çok konuştuk, Evet. gerçi sizinle de. Yine değinmek istiyorum ben. Şeffaf plakların avantajını yine bir vurgulayalım istiyorum bu programımızda da. Evet. Yani biz şeffaf plaklarla ne yapıyoruz? Dişleri düzeltiyoruz. Dişlerimizi nasıl düzeltiyoruz? Dişlerimizi şeffaf plakları bir tane plakta düzelmiyor. Bir seri halinde plak geliyor. Yine 3 boyutlu yöntemlerle ölçülerimizi alıyoruz. İlk önce bilgisayar ortamında düzeltiyoruz. Yine gülüş tasarımı yapıyoruz. Beğendiriyoruz. Sonra bir miktar şeffaf plak geliyor. Bir tane şeffaf plakta olmuyor. Her şeffaf plağı taktığımız zaman bir miktar kuvvet uyguluyor dişe. Onu bir hafta kullanıyorsunuz. Daha sonra diğer kalıba geçiyorsunuz. O kalıbı kullandıktan sonra diğer kalıba derken o kalıpların şekil alması dişinizde kuvvet uygulamasıyla dişleriniz hareket ediyor. Ve biz o hareketi 3 boyutlu olarak görüyoruz. Bu şeffaf plaklardan önce eskiden biz tellerle bu hareketleri sağlıyorduk. Ne yapıyorduk? Tellerle dişe bir miktar kuvvet verdiğimiz zaman dişler hareket ediyordu. Dişler hareket ettikçe olması gereken istediğimiz yere getirip dişleri düzeltiyorduk. Fakat artık o teller çok uzun sürüyor, çürüklere sebep oluyor. Her şeyi yiyemiyorsunuz, ağrılı oluyor. Bittiği zaman tam mükemmel olamayabiliyor, istediğimiz gibi olamayabiliyor. Ama şeffaf plaklarda biz tamamen mükemmele yakın bir sonuç elde ediyoruz. Bir kere teldeki gibi 2 sene, 3 sene sürmüyor. Çok hızlı. Telden 3-4 kat daha hızlı. Yani çok önemli bu, çok önemli bir şey. Çünkü insanın en önemli olan, en güzel çağlarında, gençlik çağlarında 2 sene, 3 sene, bazen 5 sene duyuyoruz tel takan hastalarımızı. O telleri çıkartamadığınızı, yemek yiyemediğinizi, artık onlarla bütünleşik olduğunuzu düşünün. O inanılmaz bir dezavantaj insanın sosyal çevresine de, kesinlikle konuşmasına da. hem zaman kaybı hem görsel olarak. Yani bizim o 3-4 senede olabilecek, düzelebilecek bir şeyi bazen oluyor ki 6 ayda, belki daha kısa sürede, belki 7-8 ayda düzeltiyoruz. Ve bittiği zaman tam istediğimiz gibi oluyor. Yani çünkü baştan biz gülüş tasarımını baştan gösteriyoruz işte beğendiği şekilde. Aynı hani evinizi bir mimari programda siz nasıl programlıyorsunuz, dizayn ediyorsunuz, onu 3 boyutlu gözlükle geziyorsunuz, istediğiniz tasarımı yapıyorsunuz. Dişinizde de istediğiniz tasarımı ortodonti uzmanınızla beraber, doktorunuzla beraber tasarlıyorsunuz. Burada en önemli şey tasarım. Artık biz ortodonti uzmanı olarak işte tellerle bağlayarak vesaire yaparak, tel bağlayarak değil, bilgisayar başında o tasarım yaparak, 3 boyutlu kapanış yaparak, sağ sol dengesini yaparak, ısırma dengesini yaparak, ortopedik olarak dengeleyerek, yani çene eklem ağrılarına, baş ağrılarına falan da son derece olumlu oluyor. Bilgisayarlı olarak dengeleme yapıyoruz. Sağ sol bittiği zaman eşit kapanıyor ve bu şekilde olduğu zaman hem dişlerimizin ömrü uzanıyor, hem hızlı bir şekilde düzeliyor. Hem dişlerimizi çok daha iyi kesmede, öğütmede kullanabiliyoruz. Midemize daha az yük biniyor. Kesinlikle. Ve bu plakları çok fazla diş hekimine gitmesine gerek yok hastalarımızın. Yurt dışından bile bize ziyarete gelebiliyorlar. Geliyorlar, ölçülerini alıyorlar, biz plaklarını gönderiyoruz veya hemen 1-2 gün içerisinde plaklarını veriyoruz. Onlar orada kullanmaya başlıyorlar. Plaklarını kullanmayı bitirdikten sonra, dişleri düzeldikten sonra bize buraya geliyorlar. Bakıyoruz, dişleri düzeldiyse tedavimizi bitiriyoruz. Şeffaf plağın onun için, dişleri çürütmediği için, kısa sürdüğü için, bitişi nasıl olacak bilebildiğimiz için, mükemmelle yakın güzel düzeltebildiği için artık biz tel tedavisi yerine şeffaf plakları kullanıyoruz. Hocam yaş grubu var mı? Şeffaf plak işte örnek veriyorum 15 yaş ya da 60 yaşa kadar yapılabilir diye. Bir yaş sınırlaması var mı şeffaf plakta? Hayır, yaş sınırlaması yok. 7'den 70 yaşına kadar biz her hastamıza şeffaf plak uyguluyoruz. Ortodontik tedavide de böyle. Biz her yaşta dişleri hareket ettirebiliyoruz.
Yeter ki hastamız o plakları kullansın. Yeter ki güzelce bakımını yapsın. Ondan sonra istediğimiz noktaya, istediğimiz şekle mutlaka geliyor. Hocam çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Ağzınıza ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Evet, 8'e Sağlık'ta bugünkü misafirimiz ortodonti uzmanı Profesör Doktor Mehmet Oğuz Öztoprak idi. Kendisiyle diş hekimliğine, ortodontiye, dijital ve teknolojinin katkılarından bahsettik. 8'de Sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.